Herkese merhaba. Bugün 24 Ocak 2024. Ocak dedim. Ocak. Sevgili izleyenler, neden buradayız ve bu bölümün konusunu başlıktan gördüğünüz gibi bugün çok büyük bir grev var Buenos Aires'te. Sebeplerini anlatacağız. Şimdi greve doğru gidiyorduk ama biz mi ters gidiyoruz, onlar mı ters geliyor? Bir şey bitmiş ve insanlar oradan dönüyorlar mı? Ya biz 3'te başlayacak diye biliyorduk ama zaten kesin kalabalık vardır hala. Biz detaylarıyla size anlatacağız. Şimdi biraz bu Taksim Meydanı gibi olan sürekli eylemlerin yapıldığı yere doğru yürüyoruz. Bugünkü konumuz Arjantin'deki büyük grev. Bugün Buenos Aires'e 12 saat boyunca uçaklar inmiyor, kalkmıyor, otobüsler çalışmıyor, metrolar çalışmıyor. Şehir durmuş halde. Bir tane arkadaşımız vardı, daha önceki videolarımızda paylaştık, onun ablası. Bir hafta önceden Türkiye'ye dönmeye çalışıyor. Kız bir haftadır burada bekliyor bu durumun geçmesini. Mesela başka bir arkadaşlarımız vardı. Bugün olan uçak biletlerini Türk Hava Yolları'ndan gelen uyarı sebebiyle 1 ya da 2 gün sonraya aldılar. Çünkü bugün uçaklar kalkmayacak ya da çok büyük şeyler olacak. Sonra ben şeyi araştırdım. Türk Hava Yolları da şey yazmış, mücbir sebepler. Yani bu mücbir sebepleri çünkü Türk Hava Yolları ile alakalı bir şey yok. Havaalanında çalışan yer hizmetleri iş bırakıyormuş 12 saat boyunca. Bundan dolayı uçaklarda aksama oluyor. Ertelenme neydi, uçak ne oluyordu yani? Delay. Delay de işte Türkçesi ne onun? Ertelenme. Şey yaptı derler ya uçak. Bakınız Filistin bayrakları. Sen bence o tarafı çek. Ortaya geç mamacık. Şimdi sizi bu konu hakkında daha bilgili olan Cansu Demirci'ye aktarıyorum. Şu anda sesleri yükseltiyerek gidiyoruz ama mikrofonumuz olduğu için rahat anlatabiliyorum. Işığımız iyi midir? Ya, şöyle yürüyebilir miyim? Çok güneş. Hafif şöyle gel, hafif şuradan alalım güneş. Şu anda bugün 24 Ocak'ta bu protestonun yani bu grevin gerçekleşmesini programlayan ve bunun kararını veren Arjantin'in en büyük sendikası olan CGT diye, yani biz Türkçe olarak söylersek CGT isimli sendika düzenliyor. İşçi sendikası bu. Ve şu an bugün kimse çalışmıyor. Hatta saat 7'den sonra otobüsler, metrolar da duracak. Hiçbiri çalışmayacak. Bunun sebebi Milei'nin torba yasası dediği şey. Ya, torba yasası, siyasetçi olmadığım için çok ayrıntılı söyleyemeyeceğim ama torba yasasını bilenler biliyordur. Yani o hal ilan edip ondan sonra geçirmek istediği yasaları parlamentoya sormadan yasadan hızlıca geçirmek. Çünkü parlamentoda çoğunluk Milei'de değil, evet, ama işte olağanüstü hal ilan edip yasayı hızlıca geçirmek istiyor yasaları. Bu geçirmek istediği şey öncesinde bu arada 5000 tane sözleşmeli devlet çalışanının işten çıkarttığı, zaten bu işten çıkarılma sonrasında bu kadar alevlendi muhtemelen. Ve yapacağı en önemli şeylerden bir tanesi de enerjinin %70'ini devlet öderken ve ulaşımın %70'ini devlet öderken şimdi artık bunların hepsini 2 katına çıkartacağını söyledi. İnsanların tepkileri biraz da buna ve küçülmeye gideceğini, 2 sene 3 sene kemer sıkılması gerektiğini söylüyor. Ama insanlar zaten çok az para kazanıyor. Zaten devletin desteğiyle biraz rahat yaşarlarken şimdi Milei bu 2-3 sene içinde kemer sıkıp bunları da geri almaya kalkınca insanlar ayaklandılar. Ve birçok devlete ait olan yerleri de özelleştirmek istediğini söyleyince büyük tepkiler aldı. Bullrich'te, bu arada yürüyelim istersen, diğer adaylardan biri, yani seçimde diğer adaylardan biri Bullrich'te Milei'nin seçim kazanması için büyük destek verdi. O desteğin sonucunda da Bullrich'e güvenlik bakanı yapacağını söylemişti. O sözünü de tuttu. Şimdi de Bullrich ona full destek ve şöyle bir şey söylediler. Eğer biliyorsunuz bu tür protestolar Arjantin'de çok rahat demiştik size. Hiçbir yerde polis yok. İnsanlar istediği gibi istediği şeyi protesto edebiliyorlar. Kimse kimseye jopla vurmuyor gibi şeyler olmuyordu. Ama Milei'den sonra ne yazık ki bu durum galiba değişecek. Çünkü Bullrich şöyle bir açıklama yapmış. 3 kişiden daha fazla bir grup olduğu saptanıp güvenlik güçlerine zorluk çıkarttıkları tespit edilirse 6 yıla kadar hapis cezası alacaklar gibi bir durum söz konusu olacakmış. Yani böyle bir şeyi yasaya sokacak galiba. Daha önce yoktu ve şimdi olacak sanırsam. Yanlışım varsa beni düzeltin. Çünkü benim de çok hakim olduğum bir konu değildi. Bugün çalışarak size anlatmaya çalıştım. Şimdi gelin biraz daha girelim. Neler görüyoruz? Belki insanlara bir şeyler sorabiliriz.
yazacağım. Mile'yi seni başkan yaptırmayacağım. Ama şu anda henüz demin bahsettiğin gibi şey yok. Nedir onun adı? Eylem yapılabiliyor. Senin söylediğine göre bir süre sonra artık yapılamayacak hale geliyor. Ama zaten bu ülkenin dinamiği bu yani. Her şeyde eylem yapabiliyorlar. Demokratik bir ülke. Hep bunu söyledik işte 8 Mart'ta ya da başka özel günlerde hep polis bir yerleri kapattı. Yani bizdeki gibi polisle çatışma yoktu da polis eylemcileri koruyordu genelde. Şimdi bunu değiştirmesi zaten bence Milei'ye karşı olanların en büyük argümanı ülkenin yüzyıllardır geliştirmiş olduğu bir dinamik var ve bu dinamiği modern dünya toplumlarına adapte etme isteği. Buna karşılar çünkü burası işte çok sosyal bir devlet. Tamam evet çok kötü günler yaşıyor. Ben hani kendi fikirlerimden bahsetmiyorum yani genel buradaki arkadaşlarımdan duyduğum fikirlerden bahsediyorum. Bence de zaten yani çok az çalışıyorlar, çok fazla devlet desteği var yani dünya böyle bir yer değil mi? Ya da ulan tamam çok az çalışıp güzel güzel yaşıyoruz mu? Arasında gidip geliyoruz. Ama yani dünya böyle bir yer değil demek ne oluyor yani? Bence olması gereken bu arada. Yani ben onun bir arasındayım hani yani. Sabah 6'da kalkıp sıkışık metrobüslerde işe gidip akşam 8'de eve dönmek mi hayat? Geri kalan zamanda uyumak mı yani? Evet, burası aslında olması gerekeni yapıyor ama hak ettiklerinin daha fazla olduğunu. İşte ben aslında yanlış bir şey söyledim yani yıllarla gelen alışkanlıkla ulan böyle de yaşanmaz kardeşim dedim. Aslında böyle yaşanmalı değil mi? Az böyle çalışıp yaşanmalı. çok fazla özgür hayatla, özgür zamanda. Çünkü bu topraklarda hepimize yetecek kadar ürün var. Hepimize yetecek kadar ürün var. Ya bir de şöyle bir şey de var. Anasını satayım. Bu adamlar çalışmıyor da çok fazla çalışmıyor da fakir. Biz köpek gibi çalışıyoruz da fakiriz yani. O zaman tamam daha az çalışarak ben belli standartlarda. Bu insanlar olarak toprak parçası olarak çok uzak bir yerdiler. Avrupa'ya çok uzaklar. Bütün ticaret alanlarına çok uzaklar. Hadi biz yakınız. Niye bizde bir değişim olmuyor? Onu anlamış değilim. Hadi onların bahanesi var. Yani biz de sistem olarak Avrupa'nın aynısıyız ama bizde olmamış bir sistem, tam oturmamış bir sistem var. Bunlar tamamen uzak ve bambaşka bir sosyal devlet yaratmaya çalışıyorlar. Yaratmışlar. Şimdi onun bozulmasına engel olmaya çalışıyor bu eylemciler de işte. Ya bir de şöyle bir gerçeklik var, buralı insanların söylediği. 12 yıldır hiç durmayan bir düşüş, yani ekonomide bir düşüş var. İnanamazsınız gerçekten enflasyona. %220. Yani gerçekten, yani abartmıyorum, bir şey 30 liraysa 2 hafta sonra 90 lira olabiliyor. Yani bu çok büyük bir şey. Böyle 1 lira, Şimdi bak 2 lira biz de biraz buraya benzemeye başladık. Şimdi mesela bugün dinledim, yeni gelen 6 aylık zam, 6 aylık süreçlerde zam yapılmaya başladı bizde. Öyle değil, yılda bir zam yapılırdı. Belki daha önce öyle de değildi. Burada 3 ayda bir devlet çalışanlarının maaşları güncelleniyor. Bak mesela Merve, şurası La Plata, gitmiştik ya, o bölümü izlemişsinizdir. La Plata telekomünikasyon çalışanlarının yaptığı eylemin. İşte devlet çalışanları bölgesi. Ama muhtemelen buradan da sözleşmeli devlet çalışanları işten çıkarıldı bir anda. Hiçbir şey söylenmeden. Evet. Çünkü devlet kendini kemer sıkma politikası yapmak zorunda ama orada çalışanları umursamıyor. Ya belki yapmak istediği mantıklı şeyler varsa da çok sert bir giriş yaptı. Birazcık bence halini, tavrına bir dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Milei'nin. Çok sert bir giriş bu yani. Evet. Bu bir anda yapamaz. Her şeyin zamanı var. Ben de yapamaz diyordum ve kimse yapamaz diyordu. Yani burada konuştuğum bir iki, hatta böyle yaşlı Arjantinli'den bilgi aldım. Hayır ya, öyle bu kadar sert değişimleri bir anda yapamaz. İşte bugüne kadar bir sürü insan böyle vaatler verdi dedi ama harbiden yaptı herif İlk haftasında şöyle söyleyeyim, Blue dolar değil diğer devlet rate'ini devalüe etti. Evet. Yani onu devalüe etmesiyle yurt dışından gelen her şey 2 katına çıktı. 2,5 katına çıktı. 3 katına çıktı. İnanılmaz bir şey bu. Ve kimsenin maaşına zam gelmedi yani.
Maşallah sigara içmekten de eksik olmuyorlar ya. Evet, her yer ot kokuyor arkadaşlar bu arada. Yani yine mikrofonlarımıza, çantalarımıza, altın zincirlerimize, Altın zincirlerimiz gözlüklerimize yok. dikkat edelim. Bir önceki böyle dışarıda bir kalabalık olduğunda yine çıkmıştık. O zaman da altın kolyem çalınmıştı. Vardı. Bir soralım mı? Soracağız. Una pregunta. ¿Qué quieres después hoy? Yo que quiero, yo quiero que no, yo lo que quiero es que se respete la Constitución, que no quieran tener superpoderes como pretenden con el artículo 1. Nosotros lo que queremos Que los jubilados no pierdan 20 puntos de salario y que la garrafa no salte de 3.000 a 15 lucas, pues es imposible. Pagar un alquiler es imposible. No se puede seguir. todo se devalúa al 100%, se viene más, porque esto viene en marzo. Cuando venga marzo va a haber otra devaluación, vamos a seguir perdiendo. Todo. La inflación. La inflación fue de la última vez del gobierno anterior a un 8 a un 25 y lo pusieron como un logro. Y quieren encima tirar esta ley que es nefasta, que es peligrosa, que quiere arrasar con todo. Por favor, Los jubilados piensan Por en la favor, gente no sé mayor ustedes qué medios que son, hoy pero no puede ayúdennos a pagar sus visibilizar remedios. Eso es grave, eso es muy grave. No se puede sostener. no se puede sostener. Y gracias también a ustedes los medios que cubren. Muchas gracias. ¿Querés decir algo? Hoy ya me tomaron mi sueldo. Bueno, yo lo que quería decir es que estoy muy indignada y dolorida porque tengo todo los premiados que me tocó de tanto trabajar, de las enfermedades, y ya el mes pasado tuve que pagar 50% de mis remedios. Y hoy fui a cobrar y me sacaron por lo menos 50.000 pesos. No sé qué voy a hacer. Estoy muy angustiado. Eso es lo que creo que estamos sintiendo todo el pueblo. Lamentablemente me quiebro porque tengo rabia. Muchas gracias. Hiçbir şey alamıyoruz diyor yani. Her şey o kadar pahalı ki ve ağlamaklı bir şekilde anlattık. O da içim parçalandı gerçekten. Niye? Anlamıyorsun niye için parçalı? Hayır. Ağlıyor kadın. Her şey o kadar pahalandı ki bilmem ne şu kadar oldu alamıyoruz artık ve ağlamaklı bir şekilde söylüyor bunları. Kongreso Nacional. Kongre binası işte ya. Ne olacak? İşte bütün şeylerin döndüğü yer. Kararlar için. Bizim meclis gibi olabilir. Meclis binası gibi işte evet. Ama insanların morali çok bozuk gerçekten. Burada da haber devam ediyor bu arada. Biz de periyodistayız ya. Ha? Baksana bitmeyen bir polis. Gazeteci gibi olduk biz de gerçekten. Journalist. Harbiden biz de arkadaşlar ya içerik üreteceğiz. Hani hep bir action var ülkede. Hep. İster istemez gazeteci gibi olduk ya. Bir araştırıyoruz ne oluyor ne bitiyor filan. Çünkü her gün bir şey olduğu için Evet. yani konu bulmak biz diyorduk ki yani aynı yerde ne kadar konu çıkabilir. Abi her gün bir şey oluyor. Her gün. Evet. Onlar niye orada dikiliyor? Biraz mesela? daha sessiz bir alana gidip insanlarla dinlenelim, konuşmak, kafamı şişti. insanlarla konuşmak Ha. daha iyi olacaktır. Öbür Bunlar türlü niye çok öyle zorlanacağız. Tek çizgide bekliyor. Bilmiyorum ki. Trafik ışığında bekliyor gibiler baksana. Haberciye bakar mısınız? Joker olmuş. Harika bir seçim bence. Tam da bugün için. Çok renkli insanlar. Una pregunta. ¿Qué haces acá? Estoy acá manifestando mi desacuerdo con el DNU que está queriendo imponer el gobierno de Milei. Gracias. No hay por qué, Rey Atómico. Llévame más fuerte, hacelo así. Con todo lo que está pasando, no sé cómo va a terminar esta situación. ¿Vos conseguís tomate? Yo encuentro en la carne.
canal de YouTube. Lo que estamos buscando básicamente es que se baje el DNU directamente porque creo que atenta directamente con los derechos de los trabajadores y no solamente con los derechos de los trabajadores, sino con los derechos de todos nosotros. Creo que atenta directamente también contra los recursos naturales de nuestro país, contra el litio, contra recursos que son fundamentales para nuestro país. No querés Milei. No lo queremos a Milei, no lo queremos. Abajo el DNU, abajo el DNU. Gracias. Yani biraz tehlikeli aslında çünkü her an elimizden kamerayı kapıp kaçabilirler. Böyle bir tehlike var. Ev kedisi. Ev kedisi. Una pregunta. O buralı değil zaten. Sonra kadın biraz bak aktivist gibi. Gel bakayım şöyle. Aşırı da sıcak bu arada yani ölüyorum. Ama sizler için insanların tam olarak ne istediğini öğreneceğiz. Ah bir de bunun alt yazısı var ya. Şöyle girelim biraz daha içlerine doğru. Muhtemelen daha büyük bir kalabalık vardı. O konuşmadan sonra bence CGT'nin o işte buranın en büyük işçi sendikasının yaptığı bir açıklamaydı. Ondan sonra insanlar biraz daha dağıldılar galiba. Ama hala çok kalabalık burası. Bütün kanallar burada. İnsanlar çok ateşli. Ama gerçekten hani abartmıyoruz. İnanılmaz bir pahalılık var son bir ayda, 3 haftada. Her şey 2 katına 3 katına çıktı diyebiliriz. Ya peki ne olacak? Ben şeyi düşünüyorum. Okey tamam bugün grev oldu. İnsanlar çalışmadı, protesto ettiler. Yani ne olacak ki? Adam seçildi sonuçta yani. Hani bir şey değişecek mi çok merak ediyorum. Çünkü bizde hiçbir şey değişmediği için böyle şeylerde. İşte bence burada normalde değişiyordu. Yani halkın bu tepkilerine karşılık buluyordu hükümette. Ama şimdi bulacak mı bilmiyorum işte çok değişti sistem. O yüzden insanlar da artık korkacaklar bence eylem yapmaya gibi geliyor bana. Çünkü 6 yıla yargılanmak gerçeği İşte dediğin var. gibi öyle bir şey çıkarsa Türkiye'de de tırnak içinde yasal ama işte Değil. kim yasal? Ve biraz böyle insan prototipinden anlayabildiğim kadarıyla şey de değil yani sadece böyle işçi sınıfı değil de Değil. hani genç daha böyle Çünkü hani sanatçı kesimin de sosyoekonomik olarak biraz yukarıda olan tayfa da burada gibi geldi bana. sanatçı kesimin de aldığı bazı destekler varmış. Onları da kaldıracağım diyor Milei yani. Hani bakanlıklar kapatmalar, her yer özelleştirmeler. Allah Allah hiç bildiğimiz şeyler değil mi? Biraz sert, biraz sert. Oh. cerveza. No, 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 no. Agua, cerveza, coca. Evet kalabalık devam ediyor, yürümeye devam ediyoruz ama burada o meydandaki gibi sesler, davullar yok. Daha çok satıcıların olduğu. İşte kalabalık dağılmış biraz. Ama yani neyi bekliyor bu insanlar? Bir şey de bekliyor gibi görünüyorlar İşte hala. dağılıyorlar yavaş yavaş ya. Bir şey beklemiyorlar, ne bekleyecekler? Ya ben merak ediyorum ki okey bugünden sonra burada ne değişecek? Bir şey değişecek mi? Ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Buric bir açıklama yapmış yani. Okey yapın grevinizi ama böyle. Karşılığı yok. Olay bu yani demiş. Yo la marcha de hoy. Sí. Sí, yo sí. ¿Qué Puedo quieres? explicar. Quiero de la marcha de hoy que se vaya el gobierno este y que nada, que se vaya el gobierno. No quieres ese gobierno. No quiero. ¿Por qué? Porque es chorro. Chorro.
Chao. Enflación. Amo a es Cristina, muy- sí, muy alta la inflación. Y nada, Es muy difícil para vivir acá. difícil para vivir acá en Argentina, para la comunidad trans, ¿entendés? El gobierno no le gusta a las chicas trans y nosotras somos trans. Ah, chicas trans también. Somos- también. sí, No, 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 no. También es problema. Es problema qué? para el gobierno, sí, que ¿Qué? existamos. Mi español es muy mala. ¿Qué dice él? Él que no, Sobre las chicas trans que no nos quiere sacar los derechos. Ah, Y nada, así que un gusto, Sofi. mucho gusto. Viva Gracias. Cristina'yı destekliyorlarmış. Ama çok komik kız. Gördün mü? Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Nosotros podemos hablar? Sí, sí. ¿Puedes explicar qué haces acá? ¿Qué hacemos acá? Y estamos peleando por los derechos nuestros, por los derechos míos, de mi compañero, más allá que somos de distintos gremios y todo, pero somos amigos del barrio y nos encontramos acá luchando por una causa justa para nosotros, para mis hijos. Sí, hay problema sobre inflación. ¿Qué? Nos quieren vender todo, nos quieren vender... ¿De dónde son ustedes? Perdón. Turquía. No quieren vender toda la Argentina y no se lo vamos a permitir. La clase trabajadora jamás lo va a permitir, jamás va a vender la patria. Es la realidad. Vale, muchas gracias. Dale. Hola. Tenemos una canal de YouTube de Turquía. ¿Puedes explicar qué haces hoy? ¿Cómo te llamas? Cansu. Charles. ¿Vos? Juan Carlos. Mucho gusto. Turquía, mira qué lindo. Nunca había hablado con alguien de Turquía. Ah, sí, muy lindo. Sos una hermosa mujer de Turquía. Gracias. Y hablas muy bien el español. Un poquito, pero más o menos. Hoy acá estamos protestando porque este gobierno toma medidas de muerte para nuestro pueblo. Medidas de muerte económicas, medidas de muerte soberana en lo político, medidas de muerte donde las compañías, los que tienen mucha plata, ganan y todos los demás perdemos. Son 35 millones los que podían votar. Los que lo votaron a él fueron 14, o sea que 21 millones no lo votaron. O sea que hubo muchos que lo votaron, pero que fueron por motivos futiles, por motivos totalmente locos, porque el tipo está chapita, el tipo no tiene equilibrio psicológico y como político es un desastre. Una pregunta, ¿qué va a estar después de hoy? Por lo pronto es una señal que muchos del pueblo no quieren esto, no quieren esta medida política. Y también para los diputados que hayan votado en contra, muchos los están mirando para que se den cuenta que no son anónimos y que cuando vayan a la calle le van a decir, este es un traidor, este votó en contra de nosotros. Y también es un aliento a los diputados que están luchando ahí para que esta ley no salga. Si vos decís, ¿qué va a pasar a partir de hoy? Yo digo, hoy se está definiendo. Hoy se está definiendo un paso importante, que se apruebe o no se apruebe. Después falta senadores, pero ya hoy es un paso importante. Muchas gracias. Cansu, placer. Sí. ¿Y el caballero? Ali. ¿Vos? Juan Carlos. Juan Carlos. Turquía, acá. Son seres maravillosos, son seres hermosos. Gracias por estar en Argentina. Me encanta Argentina, muy lindo. Me gusta mucho en Argentina. Ojalá cambiar todo malas cosas pronto. Cansu, este país se hizo con hombres maravillosos. Nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Sí. el general Perón, Néstor, Cristina. Mira, acá tenés. Cristina, ¿viste atrás? Mi amor. Porque decía, no, es una chorra, es una chorra. Sí, decía, sí, es una chorra. Ay, aşkımı çaldın diyor. Se robó todo mi amor. Ajá. Entonces, digo, ¿y a vos qué te robó? Y así luchando. Desde Macri, si vos ponés, lo bajaron del tren, me vas a ver a mí con un cartel donde la policía me baja del tren por tener un cartel anti-Macri. Porque esta lucha que estoy haciendo ahora
ya viene del pasado, Jansu, ya viene del pasado, porque esto ya nos pasó con Macri y ahora volvemos a repetir la historia. Nos sacamos de encima a Macri, pero nos vino con Alberto la pandemia, nos vino la guerra, nos vino la sequía, nos vino jueces en contra, nos vino varias cosas en contra. Sí. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de volver a tomar el poder. Ojalá. Amén. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Teşekkür ediyoruz kendisine. Reply por your name. Ali. Ali. Perfecto. Chao. Chao. Mucho gusto, ¿Puedo sacar una foto de tu remera? ¿De dónde son ustedes? De Turquía. Ah, mirá. Sí, ¿quieres Bueno, hablar? yo soy... no. Ay, no, ¿De pero dónde tengo... sos? Yo soy, o sea, mi familia es sirio-libanesa, pero no... O sea, yo vivo acá, en Buenos Aires. Lebanese. ¿Y ustedes están laburando acá? Sí, vivimos acá. Ajá. Soy tucumana, nací allá, pero vivo acá en Buenos Aires. Pero bueno, mi familia, tengo familia sirio-libanesa. Sí, ¿tienes una idea por hoy? Mira, yo soy peronista. Porque creo que el peronismo es lo único que le ha dado a lo largo de la historia argentina dignidad al pueblo trabajador. Y bueno, acá estamos de nuevo en la calle, ¿no? Como combatiendo todo esto que es justamente todo lo contrario a lo que se viene construyendo estos años. Por eso no quieres Milei, ¿no? No, absolutamente no. No. Quiero un Estado que esté para el pueblo, no para la casta política que supuestamente era con la que no transaba y está transando más que nunca. ¿Qué piensas después, hoy? ¿Puedes cambiar algunas o no? Son de Turquía. Creo que es un momento de incertidumbre total en muchas cosas. Ahora diputados, no sé cómo estará la votación y qué va a pasar con la ley ómnibus. Pero la única esperanza es senadores, ¿no? Como que lo que viene pasando y construyéndose, no sé, rumbe completamente. DNU. Sí, yo Sí, sé. pero bueno, es un panorama un poco triste para este pueblo. Sí. Ojalá cambiar todo. Todo muy bien. Todo malas cosas cambiar pronto. Ojalá que sí. Sí. Gracias a ustedes. Gracias, mucho gusto. Ciao. Igualmente. Evet, çok tatlı, kendi yanaştı. Lübnan asıllı ama burada yaşıyor, peronist. Burada peronist grup vardı genelde. Orada daha değişik, her yerde değişiyor ama herkes Millei'ye karşı, onu söyleyebilirim. Buradaki herkes en azından. Ama büyük bir kısımda, ama oy vermeyen bir kısım da vardı dedi adam, özellikle onu söyledi. Ama anlamadığım da birçok şey oldu. Zaten öyle demeye çalıştı. Yani öyle de ben de bir noktayı anladım. Evet. Yani bilmem kaçı %40'ı da oy vermedi bu adama. Yani onun için Evet. değişim olabilir gibi bir şey söyledi. O zaman biraz daha Göreceğiz. dolaşıp ilginç bir karakter yakalarsak çekip yakalayamazsak bölümümüzü tamamlayalım. Elimizden geldiğince size anlatmaya çalıştık. Biz de anlamaya çalıştık. Bu adamlar ne istiyor? Neden bu kadar büyük bir grev var bugün bu ülkede? Ama yani bunu anlamaya çalışmamıza da gerek yok. İnanın Milei geldikten 2 hafta sonra ya inanılmaz şeyler oldu. Ya bu kadar hızlı değişeceğini hiç tahmin etmemiştik. Sorunlu tabii ki bir ülke. Çok güzel olmasının yanında, çok tatlı insanların olması yanında biraz sorunlu bir ülke. Biz Umarım de çok bir şeyler seviyoruz. değişir onlar için, güzellikler Yani olur. evet, çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı insanlar. Ülke çok güzel. Ülke Ülkenin çok güzel, yani mükemmel bir Güney, ülke. doğusu, her yeri çok Ya güzel işte yani. Türkiye'ye de çok üzüldüğümüz gibi buraya da çok üzülüyorum. Umarım biz gibi güzel insanların yaşadığı bütün ülkeler Sorunlarını bir an önce yok sorunlarını ederler. çözüp bir an önce dilerim ki muasır medeniyetler seviyesinde ülkelere yaklaşabiliriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı olun. unutmayın. Bir küçük like atın. Hayır, ya, Bir like yorum falan yazın. Ben böyle bir şey demek istemiyorum. Bu kadar ciddi konuşup şimdi Bir buradan like like atın. atın. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça kalın. üzere.